Usta, LCD kullanımını kolaylaştıran Easy LCD modül varmış. İnceleyebildin mi? Evet, tabii ki inceledim. Diğerlerinden ne farkı var? Gerçekten LCD kullanımını kolaylaştırıyor mu? Bence gerçekten kolaylaştırıyor. Çok farkı var. Hangisini sayayım? Mesela en önemli özelliği kütüphaneye ihtiyaç duymaması. Bu sayede zaten sınırlı olan işlemcinizin program belleği size kalıyor. Kütüphane yoksa bunu her platformda kullanabiliriz. Peki ama nasıl yapacağız? Komut seti kolay hatırlanabilir bir terminolojiyle hazırlanmış. Öyle 16'lık kodları ezberleyeceğini düşünüp korkma. Kolaylıkla hafızada tutabilirsin. Mesela ekranı temizlemek istediğinde LCD-DD Display Delete yazabilirsin. Vay! Demek ki İngilizce kelimelerin baş harflerini kullanmışlar. Yeni karakter de oluşturabiliyor muyuz? Tabii ki, fakat yeni karakter tanımlamasını pek kullanmayacaksın gibi görünüyor. Nasıl yani? Modül kendi EPROM'unda 24 yeni karakteri tutabiliyor. Bir kere EPROM'a yazdığını EPROM'dan kullanabilirsin. Bu iyi bir özellik. Her karakter değiştirdiğimizde karakter kodlarını yollamak program belleğimizde yük oluyordu. Evet, haklısın. EPROM'dan LCD'ye karakter çağırmak için LCD SC20 gibi bir komutla EPROM'daki karakteri seçebileceksin ve LCD'deki CGRAM adresine yeni bir karaktermiş gibi koyabileceksin. Fakat unutma, LCD'lerde aynı ekranda sadece 8 yeni karakter kullanabilirsin. Bu LCD'lerin kendi kısıtlaması, modülün değil. Modülle nasıl haberleşiyoruz? Modül seri haberleşme kullanıyor. Biliyorsun ki bazı işlemcilerde donanımsal seri haberleşme yok. Önemli değil. İster tek kablodan, ister çift kablodan, ister donanımsal seri, isterse yazılımsal seri haberleşme kullanabilirsin. O zaman bunu sadece işlemcilerle değil, bilgisayar üzerinden de kontrol edebiliriz. Çok doğru. Platform bağımsız olduğundan seri haberleşme kullanabilen her platformda kullanabilirsin diye düşünüyorum. Süper. Peki iki kablo demiştin. Birinci kablo ile bilgiyi gönderdik. Diğer kablo ne için? Modülün bir diğer avantajı ise geri bildirim vermesi. Ekrana gelen bilgiyi yazdıktan sonra geri bildirim olarak LCD-R komutu yollar. Bu mümkün olan en hızlı çalışmayı sağlar. Şayet geri bildirim olmazsa yazıları gönderirken araya zaman gecikmesi verirdin ki bu da seni yavaşlatırdı. Donanımsal seri port kullanırken bilgiyi gönderip almak sorun olmuyor da yazılımsal seri haberleşme kullanırken bazen doğru bilgi almak sorun oluyor. Geri bildirimle çalışmak istesem problem olacak. Hayır, problem olmayacak. Onu da düşünmüşler. İlla ki seri haberleşmeden geri bildirim almak zorunda değilsin. Modül sana dijital olarak da geri bildirim verebiliyor. Sadece dijital bilgiyi kontrol edebilirsin. Bu çok iyi olmuş. Başka avantajlarını duymak için sabırsızlanıyorum. Arka aydınlatma ışığını komutla ayarlayabileceksin. Mesela kullanıcı giriş yaparken ekranı aydınlatıp daha sonra istersen ekranı kapatabilirsin. Ya da istersen ışık seviyesini düşürebilirsin. Bu iyiymiş usta. Batarya ömrünü uzatır. Evet, haklısın. Özellikle mobil çalışmada bu faydalıdır. Mobil çalışma derken bu modülde onu da düşünüp 3.3 volt uyumlu bir konnektör hazırlamışlar. Buradan hem 3.3 volt uyumlu entegrelerle haberleşebilmek için hem de Bluetooth modül gibi modüllerle haberleşmek için sinyal seviye dönüşümü yapmışlar. Ayrıca 3.3 volt lazımsa buradan devrene aktarabilirsin. Mesela düşün, bir batarya bağla ve Bluetooth modülü bağla. Sonra da telefondan ya da konsoldan Bluetooth ile bilgileri girerken buradan takip et. Vay, bu da iyiymiş. Her şey iyi güzel de bazen bilgiyi doğru göndermeme rağmen seri haberleşmeden dolayı bilgi ekrana yanlış girebilir. İşlemci nasıl anlayıp bunu düzeltebilir? Bunun bir yolu var mıdır? Evet, iyi bir konuya değindin. Onun da çözümü var. LCD ekranındaki her karakteri komutla okuyabilirsin. Şayet bilgi yanlış geldiyse ekranı temizleyip bilgileri tekrar yazabilirsin. Benzer modülleri LCD ekrana monte ederken bacak bağlantıları sorun olabiliyor. Sıralama uymuyor. Bu modülde buna da çözüm var mı? Evet, buna da bir çözümleri var. En sık rastlanan uyumsuzluk led bacaklarının anot ve katot ters olması ya da sıralamanın başında ya da sonunda yer alması. Ayrıca bir de bacak sıralamasının soldan başlaması ya da sağdan başlaması bunlardan bazıları. Tabii ki LCD modüllerin firmasına göre bacak sıralamasının LCD'nin sol üstünde olması ya da altında ya da alt ortasında bulunması ya da başka yerlerde. Bütün bunlar için PCB yapılırken anot ve katot bacaklarının geldiği yer boş bırakılmış.
Bir de dizilim ters olursa diye PCB'yi ters takabilme imkanı sunmuşlar. Yok artık. Bu bağlantılardaki dizilim sırası gibi farklı dizilimler olabilir. Piyasadaki bazı seri modüller 2 satır ve 4 satır LCD'ler için ayrı program kullanıyor. Bu modül hangilerini destekliyor? HD44780 uyumlu 1 satır, 2 satır, 4 satır LCD'leri kontrol edebiliyor. Hatta 4x16 ve 4x20 LCD'ler arasında DDRAM adreslerinde fark olmasına rağmen bunu da komutla ya da başlangıçta ayarlayarak rahatlıkla LCD'yi kullanabiliyorsun. Peki usta, bu kadar şeyi kütüphane olmaksızın nasıl yapabileceğim? Modülü hazırlayanlar hatırlanması kolay komut setini hazırlamışlar. Kullanım kılavuzunu da modülle birlikte veriyorlar. Ayrıca yanında bazı platformlarda hazırlanmış örnekleri de veriyorlar. Kısacası sana sadece projelerinde kullanmak kalıyor.